Merhabalar sevgili dostum. Bugün sana özgüven eksikliği problemiyle nasıl baş edebilirsin bunlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bu özgüven eksikliği problemini o kadar çok insan yaşıyor ki ve bu konuda o kadar çok yetkisiz, bilgisiz insan bir şeyler söylüyor ki insanları yönlendiriyor ve böyle olunca bu özgüven problemi yaşayan insanlar yanlış yöntemleri denerken problemi çözeceğim diye işleri çok daha kötü bir hale getirebiliyorlar. Bu videoda sana hem yanlış yöntemlerden hem de doğru yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Özgüven eksikliğiyle mücadele ederken bazı insanların en sık yaptığı yanlış şu: sanki her konuda iyi olmak zorundaymışsın gibi hissetmek ve bunun için uğraşmak. Eğer ki böyle bir amacın varsa seni kocaman bir hayal kırıklığı bekliyor. Sana şunu net olarak söyleyebilirim: her konuda mükemmel olman, iyi olman mümkün değil. Çünkü insanın doğasında böyle bir şey yok. Bazı konularda iyisindir, gerçekten iyisindir. Bazı konularda orta seviyesindesindir. Bazı konulardaysa vasatsındır. Bu senin için de böyle, benim için de böyle, herhangi birisi için de böyle. Ama sen her konuya savaşırsan enerjini birazcık boşa harcamış olursun. Şimdi özgüven eksikliğinin arkasında bir yetersizlik hissiyatı var. Bu yetersizlik hissiyatını şöyle dönüştürürsen sanki her cephede savaşmalıyım, her şeye gücüm yetmeli. Ne olursun? Her cephede birden yenilirsin ve bundan dolayı, enerjini boşa harcadığından dolayı özgüven eksikliği problemini halledemediğin gibi şöyle bir durumla karşılaşırsın: ya ben bu işi halledemeyeceğim, gücüm hiçbir şeye yetmiyor gibi hissedersin. Einstein'ın bir sözü var, belki duymuşsundur. Diyor ki aslında herkes dahidir. Ama sen bir balığı ağaca tırmanamadığı için yargılarsan onun aptal olduğunu düşünürsün. Burada çok önemli bir bilgelik var, çok önemli bir ders var. Şunu diyor aslında Einstein: herkesin iyi olduğu bir alan var. Herkesin çok yetenekli olduğu bir alan var. Ama sen kafanda özgüveni, işte bodyci gibi olacaksın, kızlarla konuşacaksın, her yerde sesin gür çıkacak gibi düşünürsen bu biraz belki banal ve ilkel olabilir, sana uymayabilir. Açıkçası benim özgüvenden anladığım bu değil. Özgüven içindeki cevheri, içindeki değeri ortaya aktarabilmek. Ama bunu belki sen bodycilikle, vücudunu ortaya koyarak, güçlü görünerek, erkeksi görünerek ortaya çıkarmak istiyorsundur. Orası ayrı ama dediğim gibi herkes için aynı şey geçerli değil. Özgüven, senin özgüveninin karşılığı ne? Şimdi insanlar bazen bu özgüven geliştirme yolunda şöyle bir şey yapıyorlar: kendilerini olmadığı bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi her konuda, biraz önce söyledim ya, iyi olman mümkün değil. Sen hangi konuda yeteneklisin, hangi konuya eğilimin yüksek, onu keşfetmen lazım. Eğer ki çok geliştiremediğin bir alanda kendini zorlarsan başarısız olursun ve dersin ki ya ben balığım ama ağaca tırmanamıyorum. Ne kadar yeteneksizim. Ama senin fıtratında belki ağaca tırmanmak yok. Doğru olanı bulmak lazım. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim kendi adıma. Bir müzik aleti çalma yönüne bir adım attığım zaman kesinlikle bu konuda bir yeteneğim yok. Çok uğraştım, çok denedim. Hatta hocaların bir kısmı şey diyorlardı: ya herkes bir alet çalabilir ve ben bir kursa gittim. Sonrasında hoca dedi ki Beyhan sen istersen gelme. Pek beceremiyorsun dedi. Olmuyor ve ben buna üzülmüyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek için de zorlamıyorum. Kendimi daha yetenekli olduğum, iyi olduğum alanlara vermek istiyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam, kendi içinde yetenekli olduğun, iyi olduğun alanları nasıl keşfedeceksin? İlk başta kendine sorman gerekenler var. Hangi konuda iyi olduğunu düşünüyorsun bugüne kadar, geçmişini düşündüğün zaman? Hangi işle uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun ve zevkten dört köşe oluyorsun o işi yaparken? Bir yandan da mantığına, sağduyusuna güvendiğin 5 tane insan seçmeni istiyorum ben senden. Bu 5 insan seni eleştiren, yargılayan tipler olmamalı. Çok seni pohpohlayan tipler de olmamalı. Biraz orta ayar. Bu 5 insana sorman lazım: beni nasıl görüyorsun? Hangi konuda iyiyim sence? Hangi konuda kendimi geliştirmeliyim? Hangi konuda aslında kendimi zorlamamalıyım diye bu 5 insandan geri bildirim almak senin çok ama çok işine yarayacak. Yalnız bu geri bildirim alma mevzusu hakkında bir parantez açmak istiyorum. Çok önemli bir konu. Özgüven eksikliği yaşayan insanlar etrafındaki insanlardan birazcık nasılım diye geri bildirim alma konusunda hevesli olabilirler. Ama bunu kime sorduğun çok önemli. Şimdi şöyle bir şey fark ediyorum ben. Bir insanın özgüven eksikliği varsa etrafında onu sömürme ihtimali olan birazcık daha baskın, duygusal vampirlerin fazla olma ihtimali yüksek. Ve sen etrafındaki bu baskın ve duygusal vampir olan insanlara sorduğun zaman aldığın geri bildirim pek sağlıklı olmayabilir. Bu insanları bir değerlendirmen lazım. Çok güzel bir söz var. Diyor ki
Eğer ki kendine böyle bir itibar kaybı, depresyon teşhisi koymadan önce etrafındaki insanların aşağılık insanlar olup olmadığını kontrol et diyor. Sen de bir etrafındaki insanlara bakacaksın. Çünkü herkes iyi niyetli değil. Sen öyle düşünebilirsin ama birisi der ki, sen dersin ben nasılım? Pek de iyi değilsin. Bak bu da eksik, bu da eksik, bu da eksik. Bazı insanlar kıskançlık yaşar, bazı insanlar fesatlık ortaya koyar. Bu insanlardan uzak durman lazım. Yani kendi özgüvenini değerlendirirken iyi olduğun ya da eksik olduğun konuları tespit ederken, geri bildirim alırken ölçümü doğru yerden yapman lazım. Eğer ki duygusal bir vampire böyle bir soru sorarsan sana iyi gelecek bir cevap vermeyecektir. Seni manipüle etme ihtimali yüksek olabilir. Güvendiğin fikrine, iyi niyetine güvendiğin insanlara sorman lazım. Özgüven eksikliğini yenmek bir mücadele yolu ve bu mücadele hep şu şekilde olacak. 2 adım ileri gideceksin, 1 adım geri gideceksin. Bazen kendini çok ezik hissettiğin anlar olabilir, çok yetersiz hissettiğin an olabilir. Ama böyle zamanlarda o hissettiğin ana odaklanıp ya her şey berbat oldu, mahvoldu, bitti, ben hiçbir şekilde bu problemi çözemeyeceğim diye düşünme. Çünkü bazen yaşadığın an sadece kötü bir andır. Hayatın boyu kötü anlamına gelmez. Her şey bitti anlamına gelmez. Sadece kötü bir gün geçiriyorsundur. Kötü bir zaman geçiriyorsundur. O gün işler ters gitmiş olabilir. Dediğim gibi 2 adım ileri, 1 adım geri. Televizyonda karşılaştığın reklamların seni neden etkilediğini hiç düşündün mü? Birçok sebep var bunun arasında ama bir tanesi o reklamların sıklıkla sanki seni hipnotize eder gibi durmadan gösterilmesi. Çünkü bir dizi izliyorsun, 5 kere aynı reklama maruz kalıyorsun. Sen o an o ürünü almak istemesen de zihnine o görüntü kazınıyor. Bir de bizim kendi içimizde kendimiz hakkında yaptığımız reklamlar var. Olumsuz reklamlar. Şimdi sen bir şey yapacaksın ya, bir konuşma, bir seminer için yola çıktın. O anda zihnindeki reklamlar dönmeye başlıyor görsel olarak. Ve sen bunu o kadar doğal bir şekilde kabulleniyorsun ki sanki işin doğalı buymuş gibi. Reklamlarda, o görsel reklamlarda şu geçiyor. Sen çıkıyorsun ve sanki sesin titreyecek. Sonra kızaracaksın, terleyeceksin. Heyecanlanacaksın ve etrafındaki insanlar sana eleştirel, beğenmeyen gözlerle bakacak. Sen bunu öncesinden o kadar çok sık ve tekrar oynatıyorsun ki zihninden. Gidince kendin inanmış bir vaziyettesin. Çok kötü geçecek. Şimdi ilk başta farkına varman gereken şey zihnindeki bu sıklıkla dönen videolar. Bunun farkına varman lazım. Bunlar gerçekçi değil. O kadar zaman içinde oluşmuş seni sabote eden imajlar diyebiliriz bunlara. Peki ne yapacaksın? Böyle durumlarda kendini zorlayarak, birazcık bunlara alternatif üreterek her şeyin güzel geçtiğini düşünen reklamlar oluşturman lazım. Seminere gideceksin, sunum yapacaksın. Herkes ağzı açık bir şekilde seni dinleyecek. Ve diyecekler sonrasındaki o coşkuyu hayal edeceksin. İnsanlar gelip ne güzel anlattın diye tebrik edecekler seni. Bu %100 gerçekçi olmak zorunda değil. Ama bir önceki de gerçekçi değildi. Çünkü çok abartılı bir şekilde olumsuz gösteriyordu seni o seminerde. Ama işe yarıyordu olumsuz anlamda. Burada da %100 gerçekçi olmasa da emin ol o reklamları, olumsuz olanları olumluyla değiştirdiğin zaman, yani bir seminere gitmeden önce kafanda hep olumlu şekilde hayal ediyorsun. O sahnede, o konuşma esnasında ve sonrasında işte o zaman çok işe yaradığını fark edeceksin. Özgüven eksikliği yaşayan insanlar kendilerini birazcık daha belki ispatlamak noktasında baskın karakterli tiplerin yanına yanaşmaya çalışabilirler ama daha özel grupları, has dairelerinde kendilerine benzer insanlarla beraberdirler. Şimdi diyelim ki çok samimi arkadaşın da seninle aynı problemi yaşıyor ve sen bu kabuğundan çıkmak istiyorsun. Özgüvenini yerine getirmek istiyorsun, kendini geliştirmek istiyorsun. İster istemez yanındaki arkadaşına da diyeceksin, gel beraber şu konuda zorlayalım kendimizi. Gel beraber aşalım bu problemimizi. Eğer ki o bunu istemiyorsa, seni geriye çekiyorsa birazcık bu problemi yaşayan insanlardan uzak durmanı öneririm. Hep derler ya, yurt dışına gidip dil öğrenmek için giden insanlar Türklerle beraber kaldığı zaman dil öğrenemiyorlar gibi. Orada yabancıların içine girdiğin zaman gerçekten dil öğrenebiliyorsun. Gerçek hayatta burada da böyle. Eğer ki etrafındaki insanların hepsi özgüven problemi yaşayan insanlardan oluşuyorsa senin birazcık kabuğunu kırman zor olacaktır. Diğer insanlar, onlar kendi alanlarından çıkmak istemiyorlarsa senin harekete geçmeni de engelleyebilirler. Senin cesaretini kırabilirler. Birazcık daha o orta noktada kendini geliştirmiş özgüvenli insanların yanında olmanı öneririm. İnsan diğer insanlarla beraber olduğu zaman ne konuşacağı konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Eğer ki bu konuda bir problemi varsa diyor ki ben ne konuşacağım? İnsanlar benden sıkılır. Şöyle bir etrafına bak bakalım. İnsanlar neler konuşuyor? Neler paylaşıyor kendi arasında? En temel 3-4 tane mevzu var. Aileden konuşuyorlar.
Kaç kardeşsin, annen baban, ailen, annen baban ne iş yapıyor, nerelisin? En temel konulardan bir tanesi. İkincisi iş hayatı. Okul hayatı, bu konulardan bahsedebilirsin ya da hayallerinden bahsedebilirsin. Şöyle bir hayalim var, şunu yapmak istiyorum. Böyle olunca ister istemez konu başka bir yere bağlanacak. Hiç o kadar ayrıntılı düşünmene gerek yok. Hiç kimse böyle çok entelektüel sohbet noktasına girmiyor. Arabalardan bahsediyor, futboldan bahsediyor ya da yoldan gelen geçenden bahsediyor, havadan bahsediyor. Bir yerden başladığın zaman o bir silsile şeklinde bir konu başka bir konuyu açacaktır. Bir bakmışsın ki saatler boyu bile konuşabilmişsin. Sosyallik bir ihtiyaçtır. Eğer ki gerçek dünyada sosyallik ihtiyacını karşılayamıyorsan, bu konuda çekincelerin ve çekingenliğin varsa bunu belki de sanal ortamda karşılama yoluna gidebilirsin. Belki bir online oyunda o sohbet odalarında konuşuyorsundur. İnternetten birilerini bulmuşsundur, onlarla konuşuyorsundur. Bu bir noktada ihtiyacını karşılar. Ama asıl mevzuyu çözmeni hiçbir şekilde sağlamaz. Bundan dolayı sosyallik ihtiyacını internette karşılamak yerine gerçek hayata dönmen lazım. Gerçek hayatta birazcık kendini zorlaman lazım. Diyeceksin nereden birilerini bulayım? Ya o kadar çok insan var ki etrafında. Sadece küçük küçük diyaloglarla bile başlayabilirsin. Bir de şöyle bir durum var. Özellikle özgüven konusunda problemin varsa tek başına dışarı çıkmak noktasında sorunların da olabilir. Yalnız başıma ben ne yapacağım? İnsanlar bana yalnız diyecekler, aciz diyecekler. Baksana Ezi'ye tek başına çıkmışlar gibi kaygıların, korkuların olabilir. Ben sana bir challenge önermek istiyorum burada. Bir günü tek başına dışarıda geçir. Sabahtan çık. Bir yerde kahve iç, çay iç, dolaş, görmediğin yeri dolaş. Bir kitapçıya gidebilirsin, bir marketi gezebilirsin. Ama bir gününü tek başına geçirmeye çalış. İlk başta çok zor gelecektir ama akşam o günün sonuna doğru vardığın zaman eve mutlu bir şekilde döneceksin. Çünkü daha önce yapmadığın bir şeyi yaptın. Ve böyle böyle kendini zorladıkça aslında özgüven gelişiyor. Şimdi ben daha önce özgüven konusunda birçok video paylaştım. Her biri aslında özgüveni farklı açılardan değerlendiriyor, farklı öneriler veriyor. Bu video işin bir kısmı. Diğer videoları, diğer özgüven videolarını da izlemeyi unutma. Bunları açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Diğer özgüven videolarını izlemeyi unutma. Çünkü bu bütün bir ders gibi düşün. Yaklaşık bir saate aştı özgüven videolarının hepsi. Sana çok şey katacağını düşünüyorum. Ama sadece izlemek hiçbir şekilde değişim konusunda sana yardımcı olmayacak. Buradaki önerilerin bir kısmını hayatına uyguladığın zaman faydasını göreceksin. Yoksa bu videoyu izlersin, kendini iyi hissedersin ta ki yarına kadar, bir sonraki güne kadar. Ondan sonra her şey aynı tas, aynı hamam. Eğer ki kanalıma abone olmadıysan abone olmayı unutma. Bir de bu videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine iyi davran. Görüşmek üzere.